Sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Bu videoda herkes için güzel şeyler duymak yok. Ama gerçek şeyler var. Ocak ayını yorumlarken pembe tablo çizmedim. Korkutmadım, umut satmadım. Ebced'de baktım, Burcu'nun enerjisini dinledim. Hayatın tam içinden konuştum. Eğer bu anlatılanlar bir cümleyle bile beni anlattı dedirtirse size bu videoda görevini yapmış demektir. Burcu'nu dinlemeden önce küçük bir ricam var. Dostlar, bu kanalda yapılan her yorum emekle, zamanla, ilimle hazırlanıyor. Devam edebilmesi için desteğinize gerçekten ihtiyacımız var. O yüzden videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bu yolculuğa omuz verirseniz çok kıymetli olur bizim için. Şimdi Burcu'nu dinlerken lütfen bir kenara otur. Acele etme. Çünkü bazı şeyler hızlı dinleyince kaçıyor. Ve baştan şunu söyleyebilirim. Burada herkes için bir mesaj var. Ama kim duymaya hazırsa o alır. Koç burcu Ocak ayı. Ebced'e göre kaderin netleştiği, yolun ağır ağır açıldığı ay. Sevgili Koç kardeşim, şöyle bir başlamak istiyorum. Koç burcu dediğimizde herkes seni güçlü bilir. Hep ayakta, hep önde, hep mücadelede. Ama ben seni biraz daha yakından tanıyorum. Çünkü bu videoyu dinleyen koçların çoğu hayatta çok şey taşımış, birçok insan için güçlü durmak zorunda kalmış kişilerdir. O yüzden bu ayı anlatırken fal gibi değil, masal gibi değil, gerçekten hayatın içinden konuşacağım. Bu ayın ebced titreşimi koçlar için 615 çıktı. Onu sadeleştirdim ve 3 sayısını elde ettim. Bu sayı bana şunu söylüyor sevgili koç kardeşim. Yol açılıyor ama koşarak değil, ağır ağır, sağlam sağlam. Yani bu ay aceleyle alınan kararlar değil, içten sindirerek verilen kararlar sonuç getirecek sana. Şimdi burayı özellikle söyleyeyim. Eğer ben zaten çok yoruldum diyorsan bil ki bu ay kader senden bir şey daha almayacak. Aksine yük azaltacak. Ocak ayında Koç'ta şöyle bir ruh hali var. İnsan kalabalığın içinde bile yalnız hissedebiliyor. Herkes senden bir şey beklemiş. Biri anlayış, biri destek, biri fedakarlık. Ve sen bir durun artık demeyi hep içine atmışsın. O sebeple de kimseye bunu diyememişsin. İşte bu ayın farkı burada. İlk defa kendin için duruyorsun. Bu bencillik değil sevgili kardeşim. Bu hayatta dengedir. Buna da ihtiyacım vardı. Dur artık. Şimdi buraya özellikle açıyorum. Bu burcu dinleyenlerin bir kısmı çocukları için güçlü durmak zorunda kalıyor. Ve şunu çok net söylüyorum. Çocuklar bazen dersle, bazen davranışla, bazen sessizlikle sinyaller verir. Ama burada mesele çocuk değil, koç kardeşim. Burada mesele senin ne kadar yorduğun kendini, ne kadar yorduğun. Sen sustukça çocuk içe çekiliyor. Sen rahatladıkça çocuk da düzeliyor. O yüzden bu ay kendini toparlaman, biraz geri çekilmen çocuklar açısından da hayırlı olacak. İş, para ve geçim konularına baktık. Ebced'de bu ay Koç burcunda para konusu zenginlik hayali değil, yetmesi ve aksaması üzerine. Yani borcun hafiflemesi, beklenmedik küçük destekler, eski bir tanıdıktan gelen iş, bunlar çok daha mümkün olacak bu ay. Ama bir uyarı yapayım sana. Bu ay başkalarının yükünü sırtlanırsan kendi işini tekrar tıkarsın. Kendin için çalış bu ay. Artık şunu söylemenin zamanı geldi sana. Her şeyi ben toparlamak zorunda değilim de. Evet, aşk konusuna, yalnızlık, kalp meselesi, onlara da baktık Ebced'de. Burayı biraz yavaş anlatacağım size. Kalp yorulunca heyecandan korkar. O yüzden bu ay karşına çıkan biri varsa ilk etapta çok heyecan vermeyebilir. Ama şunu
Kendine sor. Yanında rahat mıyım? Çünkü artık kader sana koşturan değil, dinlendiren bir bağ gösteriyor. Sana huzur verecek bir alan açıyor. Ve yalnız olanlar şunu bilmeli. Yalnızsan eksik değilsin. Sadece seçicisin. Bu ay bazı şeyler üst üste geliyorsa sevgili Koç kardeşim, aynı cümleleri duyuyorsan, aynı sayılar gözüne çarpıyorsa bunun adı karmaşa değil. Kolundan tutup yumuşakça çeviriyor seni. Yani tesadüf değil bunlar. Bunlar sana bir şeyler anlatıyor. Evet, rüyalarınıza da bu ay çok önem verin. Rüyalar Ocak ayında, özellikle senenin ilk ayında sizlere bazı çağrılar yapacak. Rüyaları yorumlayamazsanız bana verin, ben yorumlarım size. Bedeniniz bu ay ne diyor size? Ebced'e baktık. Baş, boyun, omuz bölgesi, buralar koçta biraz sıkıntı yaratacak. Bu ay beden hızı azalt diyor sana. Daha sakin ol diyor. Zaten geneline bakarsak burç yorumunun, Ebced yorumunun biraz daha yavaş ve kendine çalış diyor. Yani her konuda. Başkalarıyla değil, bu ay özellikle Ocak ayında sadece kendinle ilgilen diyor. Biraz yürüyüş yap, biraz erken uyu, biraz hayır işi yap. İnan bana, ferahlık bunlarla geliyor. Şanslı günleriniz küçük ama bunlar önemli detaylar bunlar. Şanslı günleriniz 5, 14, 22. Tabii içine sineni bu tarihlerde yap. İçine sıkıntı vereni de, konuyu da ertele bu tarihlerde. Ve yani bu sayılarla ilgili olan 5'i olabilir, 14 olabilir, 22 olabilir. Ya da bu tarihlerle, yani bu sayılarla ilgili konular olabilir. Onların içine sinenini yap diyoruz. Seni sıkan konuyu da ertele diyoruz bu sayılarla ilgili. Ve eğer bu ay bir kapı kapanırsa arkasından üzülme sakın. Sakın. Çünkü bu ay kapanan kapılar seni yormak için değil, açık kalıyordu. Senin için kapandı. Sevgili Koç kardeşim, bu ay sana büyük vaatler vermiyorum. Gördüğün gibi. Ama şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Rahatladığın her karar seni doğru yere götürecek. Çok güzel tiyolar verdim sana. Ve bu ay dua, sana ait dua şöyle olsun. Rabbim bana yük olmayan yolu göster. Bak, o yol zaten sana doğru geliyor. Ve önce Koç burcu eksiğini tamamlayalım. Koç burcu için Ebced'e göre zikir ve esma bölümü. Bunu çok isteyen var. Çok isteyen var, çok ısrarla isteyen var, çok fayda görmüş olanlar var. O yüzden her ay yapıyorum bunu. Bir ara kestim, çok sitemde bulundular. Şimdi Koç kardeşim, buraya özellikle dikkat edelim. Çünkü her burcun bir çalışma şekli, bir yoğunluğu, bir kalpten ihtiyacı var. İşveren, sorumluluk taşıyan koçlar için bu kişiler genelde herkesi düşünür. Kendini sona bırakır. Yükü tek başına taşır. Bu koçlar için esma hazırladım. O esma da şudur: Ya Kavil, Ya Metin. Günde 33 defa. Gücüm olsun ama yüküm artmasın niyetiyle bunu okuyun. Bu esma dayanıklılığı arttırır sevgili kardeşim. Ama ezilmeden, tükenmeden. Ve tabii çalışan, geçim derdi taşıyan koçları hiçbir zaman unutmayız bu konuda. Onlar bilhassa ısrar ediyor. Bu grupta yetmiyor hissi. Emek verip karşılık alamama çok oluyor bu grupta. Bunun için de hazırladım esma sizlere. Ya Rezzak, Ya Fettah. Sabah erken saatlerde 21 defa bu zikir yapılsın. Kapalı rızık kapılarını açar bu. Küçük ama sürekli
akış sağlar. Ve Koç burcunun geneline baktık. Herkes için yani Koç'taki. Bu ay Koç'un kalbi biraz yorgun. O yüzden sert esmalar değil, yumuşak ama toparlayıcı esmalar veriyoruz. Ya selam ya latif. Akşamları içinden geliyorsa 11 veya 21 defa bu esmaları oku. İç huzuru getirir. Kalbi sıkışmadan çıkartır. Uykuyu düzeltir. Sevgili dostlarım, zikir bağırarak değil, kalpten yapılınca çalışır. Bu zikirleri boşuna istemiyorlar benden. Bu zikirleri yapanlardan çok güzel geri dönüşümler alıyorum. Ve bana ferahlık veriyor. İşlerimde açılmalar oluyor. Ben Allah'a sığınıyorum diyorlar. Çünkü bunlar Allah'ın isimleri. Dininiz ne olursa olsun ve mezhebiniz ne olursa olsun Allah'ın isimlerini zikrediyorsunuz. Allah'tan istiyorsunuz. Bu herkesin yeter ki siz temiz olun. Sevgili dostlarım, bunlardan vazgeçmeyin. Bu ay size huzur getirecek. Bu ay size ferahlık getirecek. Dinginlik getirecek. Sevgili dostlar, buraya kadar dinlediysen şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu video sana dokundu. Eğer anlatılanların içinde kendinden bir parça bulduysan bunu yalnız yaşamak zorunda değilsin. Alt tarafa burcunu ya da aklında kalan cümleyi yaz. Çünkü bazen bir yorum başka birinin kalbine iyi geliyor. Beğeni bırakmak, abone olmak bunlar bana değil, bu kanalın yoluna destek oluyor. Çünkü biz burada hızla tüketilen videolar değil, insanın içine oturan yorumlar yapıyoruz. Yolumuza birlikte devam etmek istersen Orhanca Bilgilenme ailesine her zaman beklerim. Kendine iyi bak sevgili kardeşim ve unutma, herkes duyar ama herkes alamaz.